Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Esra. Bugün seninle 20-25 kişilik çok lezzetli, çok güzel, asla çok zor olmayan, aşırı profesyonel değil ama bence çok güzel görünen, çok lezzetli bir pasta yapacağız. Çikolatalı pasta seviyorsanız bu pastayı kesinlikle kaçırmayın derim. Pasta için gerekli tüm malzemeleri aşağıya açıklama kısmına yazıyor olacağım. Oradan bakıp alabilirsiniz. Ve eğer hala abone değilseniz abone olup videomu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Kekin içerisine koyacağımız kuru malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırdım. O kenarda beklesin. Ben o esnada yumurtaları çırpacağım. Yumurtaları bir fiske tuzla kabartmaya başlıyoruz. Daha sonra üzerine şekeri yavaş yavaş ilave etmeye başlıyoruz. Şeker ilavesi yapıp iyice köpürtmeye başladıktan sonra da içerisine yarım çay bardağından bir tık fazla kaynar su ekliyoruz karıştırırken. Lütfen kaynar suyu eklediğimizde çırpmayı bırakmayalım ki yumurtayı pişirmesin. Ben pandispanyayı ve kremayı akşamdan hazırlayacağım, pişireceğim. Daha sonra buzdolabına alıp sabahleyin devam edeceğim. Eğer böyle bir gününüz varsa size de öneririm. Ama çok acil karar verdiyseniz başka bir pasta yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Bu tür çok büyük pastalarda ve büyük miktarlar olduğu için soğutması biraz zor olabilir. Lütfen bir gün önceden yapmayı deneyin. Eğer çok kişiye yapıyorsanız hem stres olmazsınız hem de pasta dinlenmiş olur. İyice kabarttığımız yumurtaların içerisine un karışımını 3-4 seferde eleyerek ekleyip her seferinde yuvarlak hareketlerle karıştırıyoruz. Karıştırma işlemini yaparken lütfen hızlı davranmayın, çırpma işlemi uygulamayın, sadece karıştırın. Yuvarlak hareketlerle çırpma telini yuvarlayıp ortadan çıkarıyoruz. İyice karıştığından emin olduktan sonra da karıştırmayı hemen bırakıyoruz. Yumurtaları söndürmemeye çalışmamız gerekiyor. Eğer sönerse dilediğimiz kadar yumuşak bir pandispanya elde edemeyiz. Benim kenarlarını kıvırmaya yetecek kadar kağıdım büyük değil. Tek kullanımlık hazır kesilmiş kağıt benimkisi, başka yoktu. O yüzden kenarlarına bu şekilde minik kaseler bırakacağım ki ola ki bir taşma olursa kaseler engel olsun. Orada hemen pişiyor ve taşmasına engel oluyor. Genelde olmaz ama bu ara elektrik kesintisini çok fazla yaşıyoruz. Ne olur ne olmaz erime yapabilir. Ben önlemimi baştan almak istedim. Bir çubuk yardımıyla içindeki hava kabarcıklarını iyice alıyorum ki içinde boşluk oluşmasın pişerken ve eşit pişsin. Fırın önceden 175 dereceye ayarlı, iyice ısındı. İçerisine alacağım ve zaten yayvan bir kek yaptığımız için de çok fazla uzun saatler pişmeyecek. 25-30 dakikadan sonra pişmiş olur. 25 dakikadan sonra üzeri kurumuşsa bir kürdan testiyle içinin pişip pişmediğini kontrol edin lütfen. Ama çok hızlı hareketlerle yapın ki fırının içi eğer pişmemişse soğumasın. Pandispanya pişerken kremayı hazırlayacağım. Baz kremamızı hazırlayacağız. Soğuduktan sonra geri kalan işlemleri uygulayacağız kremamız için. Gerekli olan tüm malzemeleri tencereye aldım. Daha sonra iyice karıştırdım topaklanmasın diye. Üzerine sütünü ve yumurtalarını ekleyeceğim. Bu arada elimden geldiğince daha ekonomik pasta yapmaya çalışıyorum. Aslında buna 4-5 tane yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz ama ben 2 tam yumurta eklediğimde çok fazla bir lezzet farkı görmediğim için böyle yapıyorum. Siz isterseniz eğer elinizde varsa sadece yumurta sarısı da kullanabilirsiniz 4 tane. Katı kıvamlı yoğun bir krema elde ettim pişirdikten sonra. İçerisine yağını ve çikolatasını ekleyeceğim. Bir paket de vanilya ekleyeceğim. İyice çırptıktan sonra da bir kaba alıp üzerini örtüp buzdolabına alacağım. İyice soğuduktan sonra da geri kalan işlemleri yapacağız. Eğer böyle bir soğutma işlemi kış günü ise çok kolay olabilir. Ama eğer yaz günü ise bir gün önceden yapmak çok daha mantıklı. Çünkü soğuması çok zor. Bu kadar fazla bir kremanın yoğunluğunu görüyorsunuz. İyice yoğun olacak ki üzerine eklediğimiz malzemeleri kaldırabilsin ve cıvımasın. Baz kremam hazır. Onu buzdolabına alacağım. Pandispanyayı da ters çevirip üzerini örteceğim kurumasın diye. Onu da sabaha kadar bu şekilde soğutmaya alacağım.
Işığın güzelliğinden sabah olduğunu anlarsınız. Gerçekten gece çekim yapmak benim için çok çok zor. Her şey çok daha kötü bir renkte çıkıyor çünkü gece çekimlerinde. Kremayı çırpmak için mutfak şefini kullanacağım. Eğer sizin yoksa normal mikserle de devam edebilirsiniz. 1 su bardağı soğuk sütü kabın içerisine aldım. Üzerine 2 poşet krem şantiyi ekledim ve iyice çırpmaya başladım. Çırpmaya başladıktan sonra da kaşık kaşık akşamdan yaptığımız kremadan ekleyeceğiz ve iyice köpük köpük yumuşak ipeksi bir dokuya gelinceye kadar da çırpmaya devam edeceğiz. Krema hazır. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir krema oluyor bu. Mutlaka denemenizi öneririm. Bu arada pandispanya havada uçma suretiyle ve parmaklarımla tutmam bir oldu. Küçük bir kazaya uğradı ama son anda yakaladım. Küçük biraz boşluklar oluştu ama çok büyük bir sorun değil. Kremayla doldururuz oraları. Alttaki yağlı kağıdı çıkardım. Kenarlarından bıçakla kesip çemberden kurtaracağım. Çemberimi iyice yıkayıp kurulayacağım ve kenara alacağım. Tekrardan lazım olacak çünkü bize. Dilerseniz pandispanyayı 3 kata da bölebilirsiniz ama ben 2 katlı arası kalın katmanlı bir krema görüntüsü elde etmek istedim. Bu yüzden böyle yaptım ama pandispanyamız 3 kata da bölecek kadar kalınlıkta. Islatmak için kahve kullanacağım ben. Sütlü, şekerli bir kahve kullandım. Siz isterseniz sadece süt veya meyve suyu da kullanabilirsiniz. Ama çikolatalı pastalarda kahveli bir ıslatma çok daha güzel ve lezzetli oluyor bence. Hazır satılan çikolatalı sütler de çok güzel bir alternatif ıslatmak için. Bu da aklınızda bulunsun. Hatta siz kendiniz bile yapabilirsiniz. Kremayı kalın bir katman olacak şekilde ortasına sıkıyorum. Yarısından neredeyse bir tık daha azını kullandım kremanın. Bu şekilde sıktıktan sonra içerisine ne istiyorsanız onu ekleyip ben muz ve karamelli çikolata kullandım yine. Onları koyduktan sonra üzerine bir tık daha krema sıkın lütfen. Muzlar kekin yapışmasına engel oluyor eğer üzerinde krema yoksa. İyice kremaya bulandığından emin olun muzların. İkinci kek katmanını da koyup onu da ıslatıyoruz ve çemberi çıkarmadan önce ben üzerini sıvayacağım. Daha kolay oluyor benim için bu şekilde yapmak. Ama eğer sizin için daha rahat olacaksa çemberi çıkardıktan sonra da üzerini sıvayabilirsiniz. Kalıbı çıkardıktan sonra kenarlarını da kremayla sıvayacağım ve üzerine bir çikolata ganaj hazırlayacağım. Dilerseniz yapmak zorunda değilsiniz ama iki farklı renk ve lezzet kattığı için ben yapmak istedim. Kekin arası bu şekilde görünüyor. Bu çekim telefonumun çekimi çok kötü çekiyor, evet, ama yine de yandan size göstermek istedim.
Ganaj için 100 ml kremayı kaynama noktasına getirdim. İçerisine 100 gram bitter çikolata ekledim. İyice karıştırdım ve hazır. Ganajı öncelikle yanlardan aşağıya hafifçe akacak şekilde döküyorum. Geri kalanın hepsini üzerine döküp yayacağım. Bu esnada buzdolabına alıp ganajın hafifçe donmasını bekleyebilirsiniz. Ben beklemedim. Geri kalan kremayı bir sıkma torbasına aldım. Bir yıldız minik duyucu kullandım ve üzerine küçük küçük süslemeler yaptım. Süsleme kısmı tamamen hayal gücünüze kalmış. Nasıl istiyorsanız, nasıl seviyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Ben başladığımda nasıl devam edeceğimi ve ne şekilde bir şekil vereceğimi gerçekten bilmiyordum. Hatta sonradan da bir kısım değiştirmeler yaptım. Fark edeceksinizdir. Bu şekilde kare yaptıktan sonra tam da bu esnada durabilirdim aslında. Bence böyle de çok güzel olacaktı. Ama durmadım. Çünkü elinde krema varsa ve sıkma torbası elindeyse sürekli başka bir şeyler daha yapmak istiyorsun. Ve yaptıkça farklı farklı şekiller çıkıyor ortaya. Bunu yaptıktan sonra yine farklılaştırdım. Aralarını biraz fıstık döktükten sonra bu boşlukları tekrar doldurdum. En alt kısmına da daha güzel bir kontür olsun diye oraya da yıldız yıldız kremalar sıktım. Ve pastam hazır. Ne düşünüyorsun? Sence nasıl oldu? Yorum olarak yaz lütfen. Gerçekten çok çok merak ediyorum. İçini ve dokusunu da gösterdikten sonra sizlere veda edeceğim. Ben görünüşünü, lezzetini, her şeyini çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım yapmayı düşünüyorsanız bu sizin için çok güzel bir fikir olmuş olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve lütfen takipte kalın.